Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli amma ba'd. Şimdi bu 33. sözden pencere bahsine bakalım. 14. pencere. Öyle derin manalar, öyle yara bantları var ki içinde. Bir insan her halinde neden Allah'a muhtaç? Çok derin anlayacağız. Cümlede böyle edebi olsun diye bir cümle değil. Her halinde bir insan neden Allah Azze ve Celle'ye muhtaç? Bir insanın bütün acılarını neden sadece Allah dindirebilir? Karma karışık olan hayattaki çözümsüz işlerini neden sebepler değil de sebepleri yaratan Allah Azze ve Celle sadece çok basit, hatta basit lafı bile bir mertebe içeriyor değil mi? Sonsuz kolaylıkta bir kün emriyle neden sadece Allah Azze ve Celle çözebilir? Çok 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 derin bir ders. Çok derin bir ders. Direkt derse başlayalım. Buyurun. Bismihi Subhanehu. 33. söz, 14. pencere. Bunlar seri derslerdir. Bu seri derslerin tamamının izlenip yazarak çalışılması çok istifadeli olacaktır. Mutlaka öyle yapın. Böyle izle geç olmasın trafikte, yolda. Kul men biyedihi melekûtü külli şey. Şimdi bizim olayımız burada başlıyor. Ayete bir dikkat edin bak. Kul men biyedihi melekutu külli şey. Kul de. Men kim? Biyedihi onun elinde. Melekut zaten anahtar kelime burada. Mülkü tam. Her şeyin mülkü. Demek külli şey diyor, her şey diyor zaten. Ne demek bu? Her şeyin mülkü demedi bak ayette. Neyi? Melekutu ancak Allah'ın elinde. Bak çok sırlı işler başlayacak. Çok enteresan meseleler. Şimdi bunu destekleyen başka ayetler de var. De ki her şeyin melekutu elinde olan kimdir diyor Müminin suresinde. Yerin ve göklerin melekutuna bakmıyorlar mı diyor El-Araf suresinde. Melekut kelimesi. Şimdi meale baktığında her şeyin sahibi, mülkü vesaire diye geçiyor ama hiç öyle değil. Hiç öyle değil. Yani mealde geçenle alakası olmayan derinlikte manalar var. Alt başlıklarla başlayalım mı? Ana başlığım melekut. Alt başlığım melekut nedir? Melekut kelimesi mülk ile aynı kökten gelir. Zaten harflere dikkat edin, çağrışır değil mi? Mübalağa sigası vardır. Hani cebir dersin ama bir de ceberrut dersin ya, o manada mübalağa sigası vardır melekutta. Otorite kurma, saltanatı altına alma manaları vardır. Bu manalardan dolayı devlete ne deniyor? Devleti aliyede devlete ne deniyor? Mülk deniyor. Peki devleti yönetene ne deniyor? Melik deniyor. Melik o melekuttan geliyor. Devlete mülk, devleti yönetene melik deniyor. Şimdi bunları topladığımızda mülkün ne olduğunu biraz kafanızda oturttunuz. Hani mal mülk falan diyoruz ya. Melekut mülkü tam. Yani onun derinliklerinde, mahiyetinde ne var? Mesela bir Ömer'i görüyorsun, saçı kaşı gözü yok. Ruhun var, kalbin var, sırrın var, manevi organların var, ahiretin var, cennetin var, cehennemin var. Her birisinin en ince detaylarına kadar tamamen sahibi demek. Mübalağa sigasını anladınız mı? Melekutta bir atom taneciği sahiplik ve aitlik dışına taşamıyor. Şimdi biraz daha anlayacağımız dile geçelim. Eşyanın görünen yüzüne ne deriz? Mülk deriz. Mal mülkten kodlayın. Eşyanın görünmeyen yüzüne ne deriz? Melekut. Onu da melekten kodlayın. Kodlamak için. Yani şu Mehmet'in eli yüzü gözü ne oldu? Mülk ciheti oldu. Peki Mehmet'in derinliklerdeki latifeleri ruhu ne oldu? Melekut ciheti oldu. Biz eşyanın görünen yüzüne mülk, görünmeyen yüzüne melekut diyeceğiz. Az önce ayette ne diyordu? Her şeyin melekutu. Allah Allah, manaya bak. Şimdi vücut benim mülküm gözüküyor. Değil mi? Kaş kimde? Bende. Göz kimde? Bende. Saç kimde? Bende. Hiç istemeden yaşlanıyorum. Hiç istemeden saçlarım dökülüyor. Hiç istemeden derin buruşmaya başlıyor ve hiç istemeden bu cesetimi bir anda ruhumdan birisi çıkarıp alıyor. Demek ki bu mülk benim değil. Vehim olarak benim zannediyorum, kuruntu olarak benim zannediyorum. Bu mülkü melekut cihetinde daha derinliklerinde elinde tutan başka bir tasarruf sahibi var. Nereden anladım?
benim olsaydı yaşlanmazdı. Öyle mi? Benim olsaydı şu gözlerimin dereceleri bozulmazdı. Ah annem, canım annem. Ama benim olsaydı Allah onu almazdı. Bak bak. Demek ki bu mülk bana ait dediğimiz şey vehmi bir kuruntu. Asıl onun melekutunu elinde tutan başka bir tasarruf sahibi var. Şimdi bizlerin sermayesi sonsuz acizlik. Doğru mu? Elimden hiçbir şey gelmiyor. Ama bu sonsuz acize bakın çok ciddi bir sermayesi var. Mesela göz. Ne yapsam şu gözün yerine 2 göz daha takabilirim. Mümkün değil. Ama bu gözde ben istemeden bir anda bozulup ya da görmez hale gelip gidiyor. Demek ki mülk benim zannettiğim gözün melekutu başka birinin elinde dönüyor. Allah Allah. Şimdi şu Hacivat Karagöz oyunu vardır. Bilirsiniz değil mi? O Hacivat Karagöz oyunu gitsek birlikte sahnelense oyun. Birisi de dese ki bu oyunda dönen her şey perdeden dönüyor. Yani gördüğünüz bütün eylemleri yapan perdedir dese. Ne cevap verirsiniz? Saçmalama dersin ya. Küçük bir çocuk bile der ki saçmalama Hacivat Karagöz'ü perdenin arkasında oynatan başka bir şey var. Şimdi bu mülk cihetinde her şey elimizden dönüyor gibi zannediyoruz ya. Benim evler, benim arabalar, benim çocuk, bunlar benim arkadaşlarım, benim çevrem. İnanın hikaye öyle değil. Bu perdenin arkasında o Hacivat Karagöz'e müdahil olunduğu gibi asıl bütün kudreti ve idareyi elinde tutan başka bir zat var. Allah Allah. Yeni alt başlık. Melekutta işler kolay. Allah her şeyin neresinden tutuyordu? Melekutundan. Şimdi bize mülk cihetinde baktığımızda zahmetli gelen işler melekut cephesinde nasıl? Çok kolay. Değil mi? Mülk neydi? Görünen yüz. Melekut görünmeyen mahiyeti, özü manasında. Biraz örnekleyelim. Şimdi önümüzde bir tank olsa mülk cihetinde değil mi? Varlığı var, vücudu var. Bu tankı durdurmak istesek. Bak şurada neredeyse 100 tane adam var. Geçsek önüne durdurabilir miyiz? Mümkün değil mi? Ezer geçer. Ama birisi onun melekut cihetine dokunsa yani tankın içine girip bir düğmesine dokunsa koskocaman tank artık durur. Mülk cihetinde çok zor gibi gözüken hadiseler melekut cihetinde çok kolaydır. Şimdi bu limanlarda gross tonluk gemiler var değil mi? Üstünde binlerce konteyner olan. Gitsek şöyle hepimiz denize atlasak, itsek yönünü değiştirebilir miyiz? Hele hareket ederken mümkün değil. Mülk cihetinde bir geminin yönünü değiştirmek mümkün değil. Ama melekut cihetinde dümen kimin elindeyse dev gibi gemiyi tesbih gibi çevirir. Doğru mu? Demek mülk cihetinde çok zahmetli gelen olaylar melekut cihetinde çok kolay. Bakın Allah neden her şeyin melekutundan tutuyor onu anlatıyoruz. Çünkü bize zahmetli gelen Allah Allah haşa Allah nasıl yarattı böyle nasıl yönetiyor böyle diye haşa aklımızın almadığı olaylar melekut cephesinde bir olay bile değil. Şimdi mesela bazen çok sevdiğiniz bir insanın hidayetine vesile olmak istersiniz değil mi? Burada dertleniyoruz o noktadan. Yahu namaz kıl diyorsun, alıyorsun bir yerlere götürüyorsun, yemekler yediriyorsun. Ya sana takım elbise ısmarlayayım diyorsun. Ne yaparsan yap adamın yönü dönmüyor. Ama melekut cihetinde Allah Azze ve Celle kalbine şah damarından yakın olan o kuluna tecelli ettiği an bütün işler çözülüyor. Mülk cihetinde bu kadar zahmetli olan bir insanı başka bir yöne çevirmek melekuttan müdahaleyle yani kalbe müdahale ile ne oluyor? Bir anda. Bak içimizde de var öyle arkadaşlar. Eski hayatında değil mi? Kapıdan geçen adamlar yolunu değiştiriyormuş. Öyle arkadaşlar var. Bir anda kalbim döndü diyor. Ne oldu da döndü ya? Sebepleri köşeye at. Sebeplerle olacak iş olsaydı 10 tane abin 10 yıl uğraşmış senin için. Olmuş mu? Olmamış. Ama melekut cihetinden o kalbin yaratıcısı geminin dümeni gibi. Tankın içindeki düğme gibi küçücük bir müdahale ile o müdahale falan bizi anlayalım diye diyorum yoksa haşa. Sonsuz kolaylıkta ne yapıyor? Anında onu çevirebiliyor. Allah Allah. Şimdi kainatın idaresi bize mülk cihetinde çok zor geliyor. Ama melekut cihetinde nasıl? Sonsuz kolay. Şimdi Naim Süleymanoğlu merhum hatırlarsınız ağırlığının kaç katını kaldırdı? 3. Ne kadar tutabildi? 5 saniye, 6 saniye, 7 saniye. Anca o kadardır değil mi? Allah Allah. Yani bir insan kendisinden iradeli bir insan, şuurlu bir insan, şu kainatın böyle en endamlı yürüyen varlığı insan kendi ağırlığının 3 katı bir şey kaldırıyor ve bunu birkaç saniye tutabiliyor. Kainatta 3 trilyon galaksi var. Bir galakside 100 milyardan fazla yıldız var. Bizim bulunduğumuz Samanyolu galaksisinde 400 milyar yıldız olduğu söyleniyor. 400 milyar yıldız. Bir örnek vereyim aklımıza otursun.
Jüpiter'in içine 1000 tane dünya sığıyor. Güneşin içine 1300 tane Jüpiter sığıyor. Uystu diye bir yıldız var. İçine 5 milyar tane güneş sığıyor. Şimdi mesela yıllarca eğitim almış profesyonel pilotlar bazen uçağı koçbaşı gibi çarpıştırıyor. Doğru mu? Allah Allah. İnsan hayret ediyor. 2 tane uçak havada nasıl birbirine denk geldi diye, değil mi? O kadar uzman adamlar. Şu saydığım bak muazzam bir kudret. Denizdeki kum tanesinin alasında galaksiler, yıldızlar var. Şöyle bir kudret muazzam bir nizam ve intizam içerisinde hareket ediyor. Mülk cihetinden baktığında mümkün mü? Dayıoğullarını çağırsak olmaz mı? He? Sizin halaoğullarını çalsak mümkün değil. Yeni teknolojiler kullansak mümkün değil. Mülk cihetinde ya nasıl oluyor böyle bir şey, aklım almıyor dediğin olay, melekut cihetinde kün emri. Bir kün emri ezelisiyle şunlar gibi sonsuz daha olsa zerre ağırlık gelmeyecek. Neden? Allah Azze ve Celle her şeye melekut cihetinden müdahale ediyor. Allah Allah. Olaya bak şimdi. Demek mülk cihetinden bakınca çok zor gibi gözüken yaşadığımız olaylar, biz çok dünyalık olduğumuzdan her şeye dünya gözüyle bakıyoruz. Borca sıkıştım, dayım mı halleder? Sağlığım gitti, doktor mu halleder? Değil mi? Hep bu gözle bakıyoruz. Bunların sebepleri kullanmanın fiili dua olduğunu anlayamadık. Mülk cihetinde zaten Allah Azze ve Celle'ye de öyle zannetmediğimiz için Allah da öyle muamele etmiyor bize. Ne diyor hadiste? Ene inde hüsnü zanni abdi bi. Yani ben kulumun hüsnü zannı üzereyim diyor. Allah Azze ve Celle'ye öyle hüsnü zanda bulunmadığımız için o da bize öyle muamele etmiyor. Öyle mi? Allah Allah. İş yerine çaya gelen bir adam sürekli sana suizanda bulunsa, bu çaya zehir mi kattın? Birazdan benden para mı alacaksın? Ne yapacaksın sen buna? Ne dersin en son? Kalk git içme çayını der misin demez misin? Bak biz de böyle muamele ediyoruz. Allah Allah. Olaya bak. Şimdi mülk cihetinde inanılmaz zor gibi gözüken olayların melekut cihetinde, yani kolay demek bile olayı anlaşılmıyor değil mi? Haşa, sonsuz kolaylığa kolay bile denmiyor, mertebe oluyor. Ben anlayalım diye sonsuz kolay diyeyim yani. Mülk cihetinde devasa gözüken olaylar, başımıza gelenler, acılarımız, sancılarımız, elimin yetmediği, gözümün yetmediği, yürüyemiyorum, edemiyorum, yapamadım dediğim olaylar Allah Azze ve Celle'ye sığınınca melekut cihetinde eğer razı olursa kün. Bizim evde çocuk bazen böyle tutturuyor çikolatayı. Boyu da yetmiyor ya. Bir ağlıyor, ya olmaz kahvaltını yap. 2 ediyor, olmaz. 3. de viyaklıyor, 4. de ağlıyor, 5 de derken kalbimi razı ediyor mu? Ediyor. Diyorum ki ya feda olsun gel bakkalı satın alayım sana. Diyor mu insan? Diyor. Bir insanı, bir çocuğun fıtri ahvali nasıl razı ediyor? Allah Azze ve Celle'yi de razı edebilsek neyle? İhlas, samimiyet ile razı edebilsek, inanın bize böyle ağır gelen, ya nasıl olacak bu hadiseler? Çünkü mülk cihetinde bakıyoruz ya, mülk cihetinde nasıl olacağı çok zor. Gemi nasıl dönecek mülk cihetinde? Tank nasıl duracak mülk cihetinde? Az önceki yıldızlar nasıl seyran edecek mülk cihetinde? Mümkün mü? Mümkün değil. Melekut cihetinde kün. Demek hakikaten de Allah'tan başkasına müracaat etmek sadece böyle şirke hafi değil de küstahlık. Bu kadar kudreti elinde tutan zat seninle hususi ilgileniyor. Senden menfaati olmayan arkadaşın telefonunu açmıyor. Çok yanlış kapı çalıyoruz. Çok kötü yerlerden medet bekliyoruz. Şimdi benim için küçük ve büyük kelimelerini yazmak aynı zorluk mu? Aynı. O da 5 harf, o da 5 harf. Allah Azze ve Celle için de bunları yaratmak aynı. Yani ha galaksi yaratmış, ha zerre yaratmış. Farkı var mı? Hiçbir farkı yok. Yani Allah Azze ve Celle için okyanusta bir balonu havaya kaldırmış ya da koca gemileri kaldırmış. Farkı var mı? Farkı yok. Allah Azze ve Celle güneşi yaratıyor. Gerek saçını aydınlatıyor, gerek koca ormanı aydınlatıyor. Farkı var mı? Farkı yok. Allah için hepsi bir. Çiçek yaratmakla bahar yaratmak Allah için farklı mı? Haşa, aynı. Bahar yaratmakla cennet yaratmak hiçbir fark yok. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle her şeyi melekut cihetinden elinde tutuyor. Şimdi böyle gözümüze büyük zahmetli gelip aşamadığımız meseleler, Allah razı edilse, o da senden razı olsa, kimle ne işin varsa onu da razı eder. Niye? Hepsinin kalbini melekut cihetinden desti kudretinde tutuyor. Öyle mi? Ayetin manasını görüyor musun? Bak bir kelime. Gel de bu ayetleri mealden öğren. Mümkün mü Mehmet abi? Ha? Şu ayetlerin mealini oku geç. Mümkün mü? Birçok mealde melekut yazmıyor zaten. Mülk diye geçiyor. Bak derin hakikate bak ya. Allah Allah. Yeni alt başlık. Melekutta her iş güzeldir. Şimdi Üstad Hazretleri'nin ufacık bir yerini okumam lazım. Bir şeyde 2 cihet var. Sizce hangi cihetler? Mülk, melekut. Biri mülk, aynenin mülevven veçi gibi ezdat ona varit oluyor. Şimdi anlatacağım. Çirkin olur. Mülk yüzünde olur mu çirkin? Hastalık değil mi?
Adam bir yerini vurmuş, şurayı kanamış. Çok mu güzel gözüküyor? Yok, mülk cihetinde demek çirkin olur. Şer olur. Şerli adam var, başlı başına örnek. Hakir olur, azim olur, ilahir. Esbab bu cihette vardır. Yani bütün sebepler mülk cihetinde vardır. İshar azamet ve izzeti kudret öyle ister. Yani sultan sana bir şey ikram edeceği zaman kendi gelip onu sana vermez. Neyini gönderir? Vezirini, askerini, değil mi? Demek ki izzet ve azamet perdeler ister. Biz o perdelere sebepler diyoruz. Sebeplerin hangi ciheti var? Mülk ciheti. Arada çirkin olabilir mi? Olabilir. İkinci cihet ise melekut cihetidir. Aynenin şeffaf ve çi gibidir. Anlatayım mı ayna meselesini? Tam otursun. Aynanın bir tabanında katı madde var. Biz baktığımızda kendimizi görüyoruz ya. Onu oradan görüyoruz. Simsiyah böyle madde var. Orada her hal olur mu? Olur. Her şey gözükür mü? Gözükür. Bazen çirkin de gözükür mü? Gözükür. Eskiden ayna yaparlarken onun üstüne şeffaf bir sıvı döküyorlardı. Ona da sır deniliyor. Peki o şeffaf sıvı hep şeffaf ve parlak mıdır? Hep parlaktır. Hep temiz ve güzel midir? Hep temiz ve güzeldir. Aynanın arada çirkin gözüken tabanındaki sert ve siyah yüzüne biz mülk ciheti diyoruz. Aynanın şeffaf olan, hep pak ve tertemiz olan yüzüne, o sırra da melekut ciheti diyoruz. Aynenin şeffaf ve çi gibi melekutu anlatıyor. Şu cihet her şeyde güzeldir. Aynanın tabanında çirkinlik görsen de bu şeffaf yüzeyine o çirkinlik bulaşmıyor. Şu cihette esbabın tesiri yoktur. Vahdet öyle ister. Allah'ın birliği de buralara bulaşamazsın diyor. Hiçbir sebebin eli yetişmez diyor. Demek ki şunu diyebiliriz. Bir şeyin mülk yüzünde sıkıntı, keder, çirkinlik olabilir. Ama bir şeyin melekut yüzü her zaman çok güzeldir. Mesela hastalığın mülk ve melekutunu alalım. Hastalığın mülk ciheti nasıl? Adamın ayağı kırılmış. Nasıl güzel olsun ya? Ha? Adam sedef hastası olmuş, derisi dökülüyor. Adamın gözüne zarar gelmiş, önünü göremiyor. Hastalığın mülk ciheti güzel değil. Peki hastalığın melekut ciheti nasıl? Mertebe atlıyorsun. Günahlar temizleniyor. Şu şuurlu halinle amel etsen riya karışabilir. Ama hastalıklı halinle bir dakika kalsan bir günlük riyasız amele dönüşüyor. Nasıl melekut ciheti? Şahane. Allah Allah. Şimdi eskiden sel olduğunda evleri alıp yıkıp götürülmüş. Mülk ciheti nasıl selin? Çok kötü. Peki o seli bir barajda hapsetsen bütün evlerin aydınlığını, elektriğini veriyor mu? Efsane. Demek selin bir mülk ciheti var. Çok hoşumuza gitmiyor. Bir de melekut ciheti var. Şahane. Allah Allah. Şimdi eskiden bir yerde petrol çıktığında o sızıntıyı hemen kapamaya çalışırlarmış böyle. Üstünü örterlermiş. O yüzden katran diyorlar petrole. Şimdi petrolün mülk ciheti çok kötü. Peki melekut cihetinde bütün teknolojiler petrolle ayakta. Petrolle kayyum. Devletlerin ekonomisi petrolle kayyum. Demek bir şeyin mülk cihetinde sıkıntı, çirkinlik olsa da melekut ciheti hep muazzam. Kabir. Kabirin gözüken yüzü nasıl mülk ciheti? Üzücü. Sevdiğinden ayrılıyorsun, sarılamayacaksın, bir daha çay içemeyeceksin. Peki melekut ciheti nasıl? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la kavuşacaksın. 1000 ana feda olsun desek ayıp mı olur? Olur mu ya? Ayıp olur mu ya? Bütün sahabe onu demiş değil mi? Ne demiş? Fedake ebi ve ümmi ya Resulallah demişler. Anam babam sana feda olsun demişler. Şimdi kabir gibi bir olayın mülk ciheti çok üzücü ama melekut ciheti muazzam. Demek ki bir şeyin hakikatini görmek gözle görmekten daha önemli bir şey. Yani melekut cihetini. Bu melekut cihetiyle hadiselere bakmaya manayı harf ile bakmak deniliyor. Kur'an'ın nasıl derin manası. Bir ufak madde daha söyleyeceğim. Bir insan ben bıraktım sebepleri mebepleri kullanmıyorum dese itikadi olarak Cebriye'ye benzer ve doğru bir amel etmez. Melekuta ait meselelerde de bir insan sebeplere müracaat ederse itizal eder, mutezile olur, bu da yanlış olur. Arasındaki çizgi nasıl? Sebeplerin parıl parıl parladığı yerlerde sebeplere müracaat etmek sünnettir. Sebeplerin sükût ettiği yerlerde de hiçbirini zerre kalbe getirmeden, akla bile demiyorum kalbe getirmeden sadece Allah'tan istemek sünnettir. Aradaki ince çizgi muazzam. Biri mülk ciheti, biri melekut ciheti. Muazzam değil mi? Evet. Ve in min şeyin illa indina hazainuh. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın.
Ma min dabbetin illa huve ahizu binasiyetiha. Hiçbir canlı yoktur ki. Hiçbir canlı. Allah onu alnından tutup kudretine boyun eğdirmiş olmasın. Yıllarca soru geliyor. Allah Azze ve Celle bu kadar sonsuz kudreti varken karıncayla sinekle niye uğraşıyor? Ayetlerde sinekle meydan okunuyor mu? Hadi sineğin bir kanadını yaratın diye. Allah Allah. Şimdi çok akla geliyor değil mi? Büyüklük nasıl belli olur biliyor musun? Küçükteki bile tasarrufunda belli olur. Bir insan en ince yerlere bile ulaşabiliyorsa onun neyini gösterir? Azametini gösterir. Eskiden ecdat öyleymiş. Yani kendisi payitahtta ama filanca bir yerde, ta ileriki memleketlerde hoşuna gitmeyen bir olay oluyor. Mesela Abdülhamit Han Fransa'yı neyle susturuyor? Bir tane mektupla. Şimdi insan demez mi ya o kadar uzak yere neden ulaştın? Hayır. Mülkünü, kudretini, saltanatını ne gösterir? Ne kadar uzak ve ince yerlere ulaşması gösterir. Allah Allah. Demek bir şey ne kadar büyükse o kadar çok fazla yere nüfuz eder. Ve başkalarının müdahalesini reddeder. Merhum Yavuz mülkünde başkasının bir bayrak dikmesini kabul eder mi? Mümkün değil. Çünkü saltanat teklik ister. Şimdi kudreti sonsuz, hükmü sonsuz olan Allah Azze ve Celle karıncayı sineği sana bana bırakır mı? Mümkün değil. Çok saçma bir soru oldu değil mi? Neden karıncayla sinekle ilgileniyor? Çünkü kudreti sonsuz. Niye ilgilenmesin? Allah Allah. Güneş çıkınca yerdeki bütün ışıkların silindiği gibi en küçük cam parçasında bile güneş sadece kendi tecelli etmek ister. İşte Allah Azze ve Celle'nin büyüklüğü buradadır. Peki her şeyi nereden tutup tecelli eder? Melekutundan. Buyurun. İnne Rabbi ala kulli şeyin hafiz. Muhakkak ki benim Rabbim her şeyi hakkıyla koruyucudur. Sırlarınca, Lütfen cümleye çok dikkat. Cümleye çok dikkat. sırlarınca her şey, her şeyinde ve her şeninde tek bir Halık-ı Zülcelal'e muhtaçtır. Bakın 4 ayetin özeti. Her halin Allah'a muhtaç. Dersin başında söylediğimiz mana biraz oturuyor mu? Ne diyor? 4 ayetin özeti. Uyurken Allah'a muhtaçsın. Nefes alırken Allah'a muhtaçsın. Su içerken Allah'a muhtaç. Her halin Allah'a muhtaç. Peki Allah Azze ve Celle bu melekutun bir üstünde bizim muhtaçlığımızı nasıl gideriyor? Konuşalım mı orayı? Melekutun bir çizgi üstünde bütün kainata Allah Azze ve Celle sözünü geçirmesine esir maddesi diyeceğiz. Buyurun başlık esir maddesi. Bir şeyin yayılması için neye ihtiyaç var? Mesela şu suyu buraya döktüm. Yayılması için neye ihtiyaç var? Bir alana ihtiyaç var. Bilyeleri yere attım. Yayılması için bir alana ihtiyaç var. Yani bir perdeye ihtiyaç var. Bu alana perde diyelim. Sesin yayılması için hava moleküllerine ihtiyaç var. Çünkü ses neyle yayılıyor? Titreşimle yayılıyor. Yani yayılacak her madde veyahut her dalga mutlaka bir ortama ihtiyaç duyar. Doğru mu? Peki şimdi biz yıllardır derslerde atom gördük. Atomun içinde nötron gördük, proton gördük. Dışında da dönen elektron gördük. Peki o arada ne var? Boşluk olsa yayılmaz bunlar. Çünkü bir şeyin yayılması için neye ihtiyaç var dedik? Bir alana. Boşluk diye zannettiğimiz atomun altına dahi nüfuz eden o maddeye biz esir maddesi diyeceğiz. Kainatın en küçük yapı taşı atom değil esirdir. Neyi dolduruyor? Boşluk zannettiğin ne varsa hepsini dolduruyor. Mesela şimdi uzaydan güneşin ışığı bize kadar ulaşıyor mu? Ulaşıyor. Şimdi bu dalga değil mi? Işık dalga. Bu dalganın ulaşması için ne lazım dedik? Bir alan, bir perde lazım dedik. O zaman boşluk olsa ulaşmaması lazım. Demek ki boşluk dediğimiz şeyde bir doluluk var. Hem de zerre miskal boşluk bırakmayacak, bir vakum bırakmayacak kadar doluluk var. İşte tamamını, kainatın tamamını dolduran bu maddeye esir maddesi diyeceğiz. Evrendeki bütün enerjinin hareket etmesi için bir perde lazım. Şimdi siz sinemaya gidiyorsunuz, bir film izliyorsunuz. Açtın Yüzüklerin Efendisi 3 küsur saat. Bütün izlediğin haller, hareketler, sahneler nerede gerçekleşiyor? Bir perdenin üzerinde. Demek bir enerjinin hareket edebilmesi için neye ihtiyaç var? Perdeye ihtiyaç var. Demek ki uzayda, uzay boşluğu denilen şey aslında bütün maddenin hareket ettiği bir perde ve bu perdenin karşılığı nedir? Esirdir. Demek ki boşluk dediğimiz şey aslında esir maddesi. Şimdi soru şu. Bu uzayda perde dedik ya. Çünkü dalganın yayılması için bir perde lazım dedik. Hani su döktüm ne lazım? Bir alan, bir perde lazım. Uzayda bu maddenin, dalganın yayılması için gereken perdenin kumaşı nedir acaba? Şimdi de bunu konuşalım. Uzaydaki perdenin, boşluk dediğimiz alanın, aslında dolu olan, esirle dolu olan alanın kumaşı nedir? Zamanında Aristo buna eter demiş. Eter. Hatta demiş ki göğe mavi renge veren bu eter maddesidir demiş. Allah Allah bak. Daha sonra dünyanın dönüşüyle ışık hızını hesaplıyorlar. Işık hızı hiçbir şekilde değişmiyor.
Işık hızı çok kuvvetli. Onun yönünü, hızını değiştiren tek şey kara deliğin çekim gücü. Dünyanın dönüş yönünde de ışık hızı aynı, ters dönüş yönünde de ışık hızı aynıysa bu eter maddesi biraz olmayabilir demişler. Öyle bir çıkarım yapmışlar. Daha sonra 1920'de Einstein tekrar hayır o boşluk dediğiniz şeylerin her birisi aslında eter ile doludur demiş. Sebebini de şöyle açıklamış. Büyük kütleler uzay zamanı büküyor. Bir şey bükülebiliyorsa boş değil, doludur demişler. O yüzden de demişler ki uzay bir şeyden yapılmış olmalı. Neden? Bükülebiliyor. Uzay bir şeyden yapılmış olmalı. O yapıldığı şeye de onlar eter diyor. Onların eter dediğine de Üstad Hazretleri birazdan esir diyecek. Yani bu boşluğun kumaşı nedir dedim ya. Aristo, Einstein buna eter demiş. Şimdi alt başlığımıza geçelim. Üstad Hazretleri de bu perdenin, boşluk dediğimiz bu perdenin kumaşına esir diyecektir. Üstad Hazretleri diyor ki kainatta cüzü la yetecezza. Yani parçalanamayan bir parçacık vardır diyor. Maddenin en küçük yapı taşı budur diyor. İşte maddenin en küçük yapı taşı olan bu parçacığa esir denilir. Şimdi çok dikkatli dinle. Ve mevcudatta gördüğünüz, mülk cihetinde gördüğünüz ne varsa ham maddesi esirdir demiş. Karpuz sever misin? En alt yapı taşına insek ne çıkacak karpuzdan? Esir. Kavunun en alt yapı taşına insen aynı esir çıkacak. Aynı esirden melekutunu elinde tutan Allah aynı esirden. Kün emriyle karpuz, kün emriyle kavun, kün emriyle saçını, kün emriyle yanağını yaratıyor. Nasıl? Bir örnek vereyim akılda kalsın. Bu Transformers'ın bir filmi vardı. Hani o uzayda dövüşen robotların parçaları dünyaya düşüyor. O saçı olmayan gözlüklü bir adam da laboratuvarına alıyor o parçayı. O filmi izlediyseniz hatırlarsınız. Daha sonra o parçayı laboratuvar ortamında bakıyorlar, şöyle diyorlar. Silah ol diyorlar, o parça silah oluyor. Hatırladınız mı o filmi? Telefon ol diyor, aynı parça telefon oluyor. İşte araba ol diyor, aynı parça araba oluyor. Bir parçadan nasıl birçok şey oluyor? O film onu bir gösteriyor örnek olarak. Esir maddesi aynı buna benzer. Ham maddesi aynı esirden Ömer, ham maddesi aynı esirden Mehmet. O yüzden Üstad Hazretleri diyor ki, zerreyi eritseniz karşınıza esir çıkacaktır. Esir de zerrelerin tarlasıdır diyor. Yani bütün kainat esir hamurundan yapılmış. Anneniz böreği neyden yaptı? Hamurdan. Keki? Hamurdan. O D böreği, içi semizotlu D böreği, Sivas katmeri neyden yaptı? Hamurdan. Bir hamurdan birçok şey. İşte esir böyle. Kainatın hamuru hükmünde. Kainatta boşluk dediğimiz şeyleri dolduran esir maddesi aynı zamanda kainatın hamuru hükmünde. O zaman şöyle diyebiliriz. Zerreden önce esir gelir. Zerrenin altını kassak ne çıkacak? Esir. Esirin altını kassak emir çıkacak. Emirin altını kassak nuru Muhammed'i çıkacak. Bakın hadiste ne diyor? Allah'ın ilk yarattığı şey benim nurumdur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Hadise bak hadise. Zerrenin altını kassan esir, esirin altını kassan emir, emirin altını kassan nuru Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. O zaman şunu diyebiliriz. Çok dikkatli dinleyelim bak. Esir kün emrinin maddeye dönüşmüş halidir. Çünkü esirden önce emir vardı. Melekut'un bir üst çizgisini anlatacağız dedik ya. Oldu mu şimdi? Esir kün emrinin cisimleşmiş halidir. Maddeye dönüşmüş halidir. Çünkü Allah bütün kainatı o hamurdan yaratmış. Melekut'un bir üst çizgisinde o yüzden emirle hareket eden esir var. Allah Allah. Üstad Hazretleri'nin esirle ilgili yorumlarının Hud suresinin 7. ayetinden mülhem olduğu söyleniyor. O ayeti de okuyayım sizlere. Hem odur ki gökleri ve yeri 6 aşamada yarattı. Ondan önce arşı bir su veyahut sıvı üzerindeydi. İşte arşın o su ve sıvı üzerindeydi dediği manadaki su ve sıvı esir maddesi.
Yani esir maddesine bir ayette işaret var mı dersek bu ayetten mülham olmuş yazdıkları. Allah Allah. Ayette geçen arşın üstünde durduğu su ve sıvı esir maddesi. Üstad Hazretleri başka bir yerde şöyle diyor. Fezai ulvi bil ittifak esir ile doludur. Yani esiri çok bahsettiği yerler var. Yılda 1920'ler. Nereden ulaştın bu bilgilere? Nasıl çözdün bu incelikleri? Ziya, elektrik, hararet yani ısı gibi sair seyyalat-ı latife. O fezayı dolduran bir maddenin vücuduna delalet eder. Neden delalet eder? Çünkü bunlar dalga hareketi yapar. Dalga hareketi varsa bir perde vardır. Çünkü bir şeyin üstüne hareket edecek. O perde de esirdir. Elektrik ve manyetik alan etkileşimi varsa esir vardır. Çıkarım bu yani. Isı ve ışık iletimi varsa esir vardır. Çekim kuvveti, gravitiyen kuvveti varsa esir vardır. Çünkü bunların hareketi için bir perde şarttır. Sinema filminin hareketi gibi. Alt başlık sicim teorisi. Bilim camiasında bazıları esir maddesini sicim teorisi destekliyor diyorlar. Peki nedir sicim teorisi? Tabii işin uzmanları daha iyi bilir. Ben böyle kendi anladığım şekilde söyleyeyim. Sicim teorisi şunu diyor. Atom daha küçük parçalardan oluşur. Bu bilgi bizde de var değil mi? Nelerden? Protondan, nötrondan, elektrondan oluşur. Bunların da biraz altına inersek kuarklardan oluşur diyorlar. Bunların da altına inersek sicime göre Planck uzunluğu denilen, Planck uzunluğu demek 10 üzeri eksi 33. Uzunluk boyu bu. 10 üzeri eksi 33. Planck uzunluğundaki sicimlerden oluşur madde diyorlar. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ve bu sicimler sürekli ne halindedir? Titreşim halindedir diyorlar. Halil insan vücut sıcaklığının denge hali nedir? 36,5. Peki duran bir Mehmet nasıl sürekli 36,5'ta kalıyor? İçeriden bir şeylerin titreyerek o sıcaklığı sağlaması şart. İşte onun bu kuarklar olduğundan, hatta o küçük sicimler olduğundan bahsedilmektedir. Allah Allah. Az daha titrese de 40 olsa havale geçirdi diyorsun. 33-32 olsak mefta dersin, karnı şişmesin diye üzerine metal koyarsın. Nasıl ya? Havuz gibi. Yani kainattaki kum tanelerini toplasan daha fazla parçacık var değil mi vücudumda? Nasıl bunlar 36,5'u dengeliyor? Buna tesadüf. Ya bunları konuşmaya gerek yok ya. Şöyle nizamlı bir işe tesadüf olmuş. Bilmem kaç yılda olmuş. Bunları konuşmaya inanın hacet yok. Demek ki bir meselenin köküne insek, ağacın kökünü çözsek dallarıyla uğraşmaya hacet yoktur. Şu teori, bu teori, bu teori gerek yoktur. Üstad Hazretleri işte hep orayla alakadar olmuş. İnsanın dalalete saplandığı meselelerdeki ağacın kökünü kesmiş, dallarını kırmakla uğraşmamış. Bakın kaç yıl oldu şu medresede Risale-i Nurları düzenli okuyup bir tane garip soru soran arkadaşa denk gelmedim. Neden? Hep ağacın kökü kesilmiş. Hep dallarıyla uğraşılmamış. Olayı görüyor musunuz? Allah Allah. Evet, alt başlık çift yarık deneyi. Bu çift yarık deneyini bir ufak anlatmam lazım. Yine bilgimize kuvvet olur. Bir madde hem parçacık hem dalga hareketi gösterebilir diyorlar. Mesela bunu elektron tabancasıyla çift yarık deneyi yapıyorlar. Ben özet anlatayım bugünlük. Şöyle düşünelim. Elimde bir elektron var. Duvara attım, çarptı, elime geldi mi? O elektron ne özelliği gösterdi? Parçacık özelliği gösterdi. Aynı elektron elimde su gibi dağılmaya başladı. Bu sefer ne özelliği gösterdi? Dalga özelliği gösterdi. Bu yaptıkları elektron tabancasıyla yaptıkları çift yarık deneyinde elektronun hem parçacık özelliği gösterdiği hem de dalga özelliği gösterdiği gözüküyor. Bu ne işimize yarayacak? Şu yüzümüze yarayacak. Melekut'a gidiyor yine. Mülk melekuta. Özü ve ham maddesi nurdan olan bir şey hem parçacık özelliğini hem de dalga özelliğini gösterebilir. Birilerinin zamanında yanına gidip sarıldığı, oturup çay içtiği Somuncu Baba gün geliyor Bursa Ulu Camii'nde aynı anda 3 kapıdan birden çıkabiliyor dalga özelliği gösterip. Bir şeyin özü ve ham maddesi nursa hem parçacık özelliği hem de dalga özelliği gösterebiliyor. Allah maddenin aslını melekut cihetinden tuttuğu için bunlar haşa sıfır zorlukta. Doğru mu? Allah Allah. Evet. Yeni alt başlık. Kuantuma göre hız ve kütle. Parantez içinde dev pano. Şimdi kuantum fiziğinin anlattığına göre ağır şeyler hantal olur ve ağır hareket eder. Doğru mu? Demek ki bir şeyin kütlesi küçüldükçe hızı da o zaman artacaktır. Kütle hız kaybına sebep olmaktadır. Meşhur formül var ya, E eşittir
mc kare ne oluyor? Enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi. O zaman bu formüle göre bir şeyin kütlesi azaldıkça o zaman hızı artabilir. Bir şeyin kütlesi en küçük parçacığa inerse neredeyse onda hareketten başka hiçbir şey kalmaz. Bir şeyin kütlesi en küçük parçacığa yani esire kadar inerse onda hareketten başka hiçbir şey kalmaz. Şimdi bunu bir örnekleyelim. Ne demek bu? Yani bir şey nesne boyutunda, yani koca bir fil o düşün, bir insan düşün, şu su şişesini düşün. Nesne boyutunda bunun mekanik hareketi zorlaşır değil mi? Bir güç lazım, bir kuvvet lazım, bir zaman lazım. Ama bir şeyin zerre boyutunda hareketi çok kolay olacaktır. Şimdi bunu bir örnekleyelim. Elimde dev bir pano var. Bu panonun bir yüzü kahverengi, diğer yüzü kırmızı. Ben şimdi komut verseniz kahverengiyi kırmızıya çevir diye bunu çevirmemde hem bir zorluk hem de bir zaman kaybı var. Doğru mu? Bir de bu panoyu dev bir pano düşünün. Çevirmesi ne kadar sürer? Çok zahmetli olur. Peki bu panoyu ikiye kessek işimiz biraz daha kolaylaşır mı? Biraz daha kolaylaşır. Peki bu panoyu elektron düzeyinde küçücük parçalara ayırsak çevirmesi anlık olur. Televizyonda o elektron panoları bir anda değişe değişe ne oluyor? Film gibi izliyorsun. Bir şey ne kadar küçük parçalara ayrılırsa emir aldığı anda değişmesi de o kadar hızlı ve kolay olacaktır. Demek ki bu çevirme esir düzeyinde olursa çevrilmesi için zamana ihtiyaç kalmayacaktır. Demek ki bir madde dön emrine en küçük parçacıktan cevap verirse artık onun için zaman kavramı diye bir şey söz konusu değildir. Sonsuz itaat alt düzeyde müdahaleyle oluyor. Mesela bir şeye ağaç düzeyinde müdahale edecek olursan sebeplere ihtiyaç duyar mısın? Duyarsın. Gel şu ağacı indirelim. Balta lazım, kestim, ettim, odun yaptım. Peki zerre düzeyinde müdahale edecek olursan sebepler ortadan kalkar. Zerre düzeyinde sebeplerin ortadan kalktığı müdahaleye biz melekut ciheti diyoruz. Bağlanıyor mu dersler? Allah her şeyi o cihetten tutuyor. Bu Allah için ne zor olur? Hadi gelin çay içelim, biraz dertlerimizi konuşalım. Başlayalım söylenmeye. Her şey melekut cihetinden tut Allah Azze ve Celle için. Ne zor olur? Hiçbir şey. Zor olur diyenin aklından zoru var demektir. Allah Allah. Evet, kainattaki mevcudata bakıyoruz ve görüyoruz ki zaaf-ı mutlak içinde bir kuvvet-i mutlaka tezahüratı var. Yani sonsuz aciziz dedik az önce. Zaten konu oydu yani. Her halimizde Allah'a ihtiyacımız vardı. Ana konu buydu. Sonsuz acizim ama sultan olarak yaşıyorum. Şimdi öyle oluyor değil mi? Mesela bazen oluyor insan hali elektrik faturamızı ödeyemiyoruz. Ama aynı adam güneşi lamba diye kullanıyor. Ya bu acizlik nerede? Bu sultanlık nerede? Bazen elektriği ödeyemiyoruz ama güneşi lamba diye kullanıyoruz. Bak olaya bak olaya. Allah Allah. Bazen merhem almaya gücümüz yetmiyor ama gözü kendi mülkümüz gibi kullanıyoruz. Allah Allah. Bunu anlatıyor. Her halinde Allah'a muhtaçsın. Sonsuz acizlik içinde sultan gibi yaşatılıyoruz. Hikayeyi görüyor musunuz? Allah. Buyur. Ve aczi mutlak içinde bir kudret-i mutlakanın asarı görünüyor. Çok aciziz ama sonsuz kudretin eserleri gözüküyor mu? Saçında, kaşında, gözünde, çiçekte, böcekte hepsinde. Buyur. Mesela nebatatın tohumlarında ve köklerindeki ukde-i hayatiyelerinin intibahları zamanında gösterdikleri harika vaziyetleri gibi. Diyor ki söyle bana küçük yeşil yaprak. Nasıl çıktın odun denen karanlığın içinden? Hayret verici bir olay ya. Kör karanlık toprakta. Bak şurayı hayal etsene ya. Allah aşkına. Kaz hiçbir şey yok bak. Kör karanlık toprak değil mi? Şöyle küçük bilye gibi bir şey atıyorlar. Bir fettah onları teker teker açıyor. Portakal çıkıyor ya. Sizde limon ekili mi hala? Kör topraktan ya. Sebeplere dalınca aman ilacı, aman ağacı deyince biz yaptık zannediyoruz. Mülk ciheti çok sakat. Melekutun da karanlık topraktan. Kim çıkarıyor onu ya? Birinci meseleye daha gireyim. O toprağın, o tohumun portakal vermeye gücü yetmez. Güç almak için onların bir özel şifresi var. Ne diyorlar biliyor musun? Bismillah deyip açılıyorlar. Allah'ın adıyla. Şimdi tohum böyle zorluyor. Olacak gibi değil, çürüyecek. Bismillah diyor. Allah'ın isimlerini çağırıyor.
tohum açılıyor. O tohumun o muzları, o Hindistan cevizlerini, o üzümleri vermeye gücü yetmediğinden o nasıl Bismillah'la o gücü bulup ikram ediyorsa alanın da o gücü yaratanı tanıyıp Bismillah diyerek alması buradan geliyor. Anlaşıldı değil mi? Bak Bismillah'ın hakikati nerelerden çıkıyor. Allah Allah. Kör toprak, karanlık toprak ya. Buyurun devam edelim. Hem fakr-ı mutlak ve kuruluk içinde bir gınayı mutlakın tezahüratı var. Bak cümleye bak cümleye. Kıştaki toprağın ve ağaçların vaziyeti fakiraneleri ve baharda şaşalı servet ve gınaları gibi. Bak şimdi biz 20 yaşımızda dünyaya gelsek. Bir anda. Daha önce hayat tecrübemiz yok. Kışın şöyle ormanları görsek bir yaprak var mı üstlerinde? Yok. Bir de baharda tutup bizi oraya koysalar. Çıldırırız ya. Deriz ki kim bu gelinliği giydirdi? Üzümleri kim taktı? Bu portakalı kim koydu buraya? Bak ülfet perdesi bizi perişan etti. Çıldırırız çıldırırız. Bu yaşadıklarımızı çok gördük diye mucize olduğunu unutuyoruz bunların. Normal zannediyoruz. Bir kış görsek 20 yaşında gözümüzü açıp bir de baharı görsek çıldırırız. Deriz ki bu gelinliği kim giydirdi? Tohumun içinden çıkan ağaç programı muazzam. Bir de CNC'de o hareketleri vermek, o kıvrımları vermek çok zor. Servet harcarsın öyle değil mi? Ve veremezsin de öyle bir şey. Bir ağaçta o kıvrımlar var. Yani ağacın dümdüz olmasından çok daha zahmetli bir şey. Orasından bir dal, dalın içinden bir dal, oradan yaprak, oradan meyve. Mümkün mü? Ve canlı. Her saniye çalışmaya devam ediyor atom düzeyinde. Ve biz onu madden görüyoruz. Alemi şahadede de çıkıyor onlar. Çekirdeğin içindeki program muazzam ama o ağaçta kalem yok. Üzümün elmanın tadı akla ziyan ama ağaçta dil yok. Her birinin rengi muzda sarı, karpuzda yeşil. İçini açıyorsun kırmızı ya onu. Kim? Nasıl renk? Nasıl renk? Her birinin rengi insanın aklını alıyor. Ama ağaçta göz yok. Allah Allah. Hasta olduğumuzda ilk neye sarılıyoruz? Limona, portakala. Allah Allah. Her birinin vitamini muazzam ama ağaçta laboratuvar yok. Allah aşkına şuursuz sebeplerden böyle harikulade şuurlu işler çıkıyorsa Hacivat Karagöz perdesinin arkasında bir sultanı ezel ve ebed olmak zorundadır. Zorundadır. Neden zorundadır? Buraya da bir dokunalım. Mülk ciheti ve melekuttan devam ediyorum. Mülk cihetini insan gözüyle görür. Melekut cihetini insan akıl gözüyle görür. Tekrar edelim. Mülk cihetini insan gözüyle görür. Melekut cihetini insan akıl gözüyle görür. Mesela göz şu masayı gördü mü? Gördü. Akıl neyi gördü? Masayı yapan sanatkarı. Ya şu masa kendi kendine desem şurada var ya. Başlar mısınız ilana? Geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bu üzümler, armutlar, insanlar, bebekler, her an büyüyen beden elbisesi ve cesetler. Göz bunları görüp, yani mülkü görüp, akıl gözü de arkasındaki sanatkarı yani melekutu görmek zorundadır. İnsanın asıl kodları budur. Bak şimdi. Bu bahsettiğim meseleyi anlamak için bütün kainatı detaylı, denklemsel, bilimsel makalelerle bilmene gerek yok. Bir çiçeğe bak yeter. Bak bir çiçeğe bakıyorsun. Sarısı, kırmızısı, yeşili. Biri içine bal koymuş. Biz hanımeli derdik. Kökünü koparıp emerdik böyle. Bal vardı içinde. Kim koydu? O yaprağın kalıplarını kim döktü? Renkten renge kim boyadı ya? Bir gün köyün birinde bir çoban varmış. Çoban koyunlarını dağa götürüyor. Birden işte Allah gaflet perdesini yırtıyor. Çiçeklerde gözü takılı kalıyor. Bu sarı, bu kırmızı, bu mavi. Boyacı var, boyacı var diye bağırmaya başlıyor. Köye öyle gidiyor. Boyacı, boyacı diye. Köydekiler diyor ki bu deli olmuş. Halbuki veli oluyor. Neden? Mülevvinle ilk kez tanıştı. Onları boyayan zatı ilk kez keşfetti. Allah Allah. Asıl gerçeklik maddede değil, işin mana tarafında. Asıl gerçeklik boyada da değil. Sana kırmızı çiçekler versem ne demek? Seni seviyorum. Kainatı envai çeşit renkle bezeyen Allah hangi mesajı veriyor? Seviyorum sizi diyor. Maddenin hakikati manadır, melekuttur. Bu iş kuru bilgilerde kalırsa hiçbir işine yaramayacak. Çiçeğin rengi varmış. Bu bilgiyle eve gidersen zararda gittin. Onu boyayan mülevvin çok seviyor seni, çok. Değer vermiş, renkten renge boyamış. Bu mesajı almaya melekut deniyor. Anlaşılıyor mu? Buyurun devam edelim. Şimdi bir önemli kısım daha kaldı ama çok önemli. Burayı da birlikte bir halledersek çok güzel olacak. Buyurun bu cümleyi de birlikte okuyalım.
hem cumudu mutlak içinde. Yani her şey cansız. Bu az önce maddenin altyapı taşlarına indik. Canlı mı bunlar? Cansız. Hayatları var mı bunların? Hayır. Hayatı satın alabilecekleri bir çarşı pazar var mı? Mümkün değil. Cumudu mutlak. Her şey cansız. Bir hayatı mutlakanın tereşşuhatı görünüyor. Bakın. Cansız maddelerden ne veriliyor? Hayat. Bu cümle neden önemli? Şu yüzden. Allah'a inanmayan insanlarla biraz muhabbet ettiğinizde sebeplerin dizilimini bu böyle oldu, bu böyle oldu diye kullanabilir. Mesela bir ağacı konuşursun, fotosentez der. Bulutu konuşursun, onun bir önceki hareketini söyler. Bunları bir önceki sebebine bağlayabilir mi? Bağlayabilir. Peki hayatın bir önceki sebebi? Yok. Hayat vermek direkt melekuttan. Perdesiz ve sebepsiz ayan beyan bir delildir. Cansız atomlardan konuşan bir Semih. Adını söyleyebiliyor. Semih, inan çok enteresan olaylar. Yani konuşan bir et parçası. Vallahi çok enteresan. Et hamuru konuşuyor. Hatta başka bir şey konuşsak ağlayacak. Başka bir şey konuşsak tebessüm edecek. Vallahi çok enteresan ya. Vallahi. Bir önce sebebi olmayan bir delil. Cumudu mutlaktan o hayatın sızıntıları gözüküyor. Verdi mi hayat? Verdi. Verende ne vardır? Ne veriyorsa o vardır. Bende hayatın sızıntısı, tereşşuhatı varsa verende sonsuzu mutlakı vardır. Hatta bende sızıntısı olduğunu anlayayım diye bir ara veriyor, sonra çekip geri alıyor. Senin değil bak vehmi, mülkün sayma. Ben onu nerede tuttum? Melekutumda. Bu hayatın sadece verilmesi mi garip? Devam etmesi var ya. Biz devam etmesi için böyle biraz zihni zorladığımızda su, tantuni, çay değil mi? Böyle bir iki daha saydın, bunlarla devam ediyor zannediyoruz. İnanın öyle değil. Bunun devam etmesi için ne lazım biliyor musunuz? Başlık süpernova diyelim. Buraya biraz zihninizi diri tutun. Allah'ın kudretini müşahede ediyoruz. Sinema bu ya, sinema bu. Üstad Hazretleri kırlara bayırlara neden hep gidiyor da yani karda kışta niye ayrılmıyor? Sen sinemaya gidiyorsun, Üstad Hazretleri orada Rabbinin her gün değişen sinema perdelerini izliyor. İnanılmaz şeyler. Lütfen dikkat edin. Başlık süpernova. Alt başlık süpernova nasıl oluşur? Şimdi birazdan ne olduğunu anlayacağız inşallah. Bir yıldızın yaşı ortalama 10 milyar yıldır. Kütlesine göre bu yaşı değişmektedir. Yıldızlar genelde hangi atomdan oluşuyordu? Hatırlayan var mı? Hidrojen. Evet. Yıldızlar genelde hidrojen atomundan oluşmaktadır. Neredeyse en basit element. Bir protonu var içinde. Dışında da bir tane elektronu var. Bu yıldızlar hayatlarını nükleer füzyon ile devam ettirir. Birazdan anlatacağız. O hidrojenlerin helyuma dönüşmesi. Nükleer füzyon. Hidrojenlerin helyuma dönüşmesi. Birazdan bahsedeceğiz. Çok rahat anlayacağız. Şimdi bir örnek verelim. Güneşin çekirdeğinin ısısını duymuş muydunuz daha önce? 15 milyon derece. Nasıl bu ısıya ulaşıyor? Şu şekilde. Şimdi yıldızların kökeninde ne var dedik? Hidrojen. Hidrojende ne var dedik? İçinde bir tane proton ve etrafında dönen bir tane elektron var. Bu protonun yanına bir tane de nötron yanaşırsa buna hidrojen 2 deniyor. Deuteryum. Hidrojende ne vardı bir daha bakalım. Bir proton vardı, bir de etrafında dönen elektron vardı. Bu bir protonlu hidrojen atomuna bu sefer 2 nötron gelirse buna da hidrojen 3 deniyor, trityum. Sorun yok değil mi? Buradaki rakamları not etseniz bence iyi olur, önemli. Hidrojende ne var? Hidrojen 2'de ne var? Hidrojen 3'te ne var? Hidrojende bir proton, bir elektron. Hidrojen 2'de bir proton, bir nötron ve bir elektron. Deuteryum. Hidrojen 3'te bir proton, 2 nötron ve bir elektron. Bu da trityum. Bak Allah'ın yarattığı olaylara bak, olaylara. Bak şimdi. Böyle gezip gezip nefes alıyoruz. Hiç hikaye öyle değil. Çok enteresan hikaye. Bu deuteryumla trityum yani hidrojen 2 ile hidrojen 3 nükleer füzyon ile kaynıyorlar. Kaynamanın sonucunda ne oluşuyor biliyor musunuz? Buyurun. Helyum oluşuyor. Hidrojen 2 ile hidrojen 3 kaynıyor ve kaynamanın sonucunda elimizde helyum oluşuyor. Ama bir şu olaya bakalım. Hidrojen 2'de bir proton, bir nötron, bir elektron vardı. Hidrojen 3'te bir proton, 2 nötron, bir elektron vardı. Bunlar kaynadığında oluşan helyumda 2 proton, 2 nötron, 2 elektron vardır. Bir şey açıkta kaldı. Ne kaldı? Bir tane nötron
ve enerjinin bir anda açığa çıkması gerçekleşiyor bu nükleer füzyon neticesinde. Anlaşıldı mı? Deuteryumla trityum birleşiyor, nükleer füzyon oluşuyor ve ortaya bir nötron, bir de inanılmaz bir enerji açığa çıkıyor. O çekirdekteki enerjinin Güneşin yüzeyine ulaşması 100.000 yıl sürüyor. Biz bugün yeryüzünde bu olayın sonucunda Güneşin etrafındaki oluşan enerji sayesinde hayatta kalıyoruz. Domatesin bu sayede kızardı pişti. Ağacın bu sayede büyüdü. Hayatın bu sayede devam etti. Hayatın yaratılması ayrı bir şey, devam etmesi apayrı bir şey. Devam edeyim mi anlatmaya? Bir gün güneşteki bütün hidrojenler neye dönüşecek? Helyuma dönüşecek. Bunun neticesinde çekirdeği çökmeye başlayacak. Kabuğu da şişmeye başlayacak. Kızıldev denilen bir yıldıza dönüşecek. Kıyametin senaryolarını bahsediyoruz aslında. Kabuktaki gazlar uzaya dağılacak, heyula dediğimiz gaz bulutları. Çekirdeği karbon ve oksijenden oluşan beyaz cüce denilen bir hale dönüşecek. Şimdi bunu neden anlattım? Devam edeyim anlatmaya. Güneşten 8 kat daha büyük bir yıldız düşünün. Ondaki hidrojenlerin helyuma dönüşmesini, açığa çıkan enerjiyi bir hesaplayın. Şimdi bunun enerjisi bittiğinde çekirdeği gitgide ne oluyor dedik? Çökmeye devam ediyor. Bu elektronlar ve protonlar parçalanıp kendisinden biraz daha ağır olan nötrona dönüşüyor. Bu yüzden o çökenlere de nötron yıldızı denecek. O yıldızın büyüklüğü ne oluyor biliyor musunuz? Yaklaşık 20 kilometre oluyor. Korkunç bir çekim gücüyle etrafını çekmeye başlıyor. Korkunç bir çekim gücüyle. O bahsettiğim 20 kilometreye dönüşen yıldızın üstündeki kaçış hızı saniyede 200.000 kilometre hıza ulaşıyor. Ve ondan tek kaçabilen şey ışık hızı oluyor. Çünkü ışık hızı saniyede 300.000 kilometre. Çekim gücünün korkunçluğuna bak. Bu yıldızdaki çekim gücünü anlatmak için örnekleyelim öyle aklımızda kalsın diye. Bu çökmüş yıldızdan, çekim gücü böyle olan, kaçış hızı bu kadar kuvvetli olan yıldızdan bir çay kaşığı madde alsak Titanik'ten daha ağır gelir. Hayatın nasıl devam ettiğini, kainatın dengesini lütfen dikkat edin. Bu yıldızı biraz daha büyütelim mi? Kütlesini Güneş'in 40 katı yapalım yıldızın. Ve içinde nova ve süpernova patlamalar olup ne olacak? Yavaş yavaş sönecek. Hayatı bitecek yani. Bunun yakıtı bitince bu yıldız artık süpernovaya dönüşüyor. Korkunç bir patlama oluyor. Çekirdeği ne oluyordu? Çekirdeği çökmeye başlıyor. Çekirdeği o kadar çöküp ağırlaşıyor ki bu ağırlık uzaya bile ağır geliyor. Uzaya ne demiştik? Perde. Şimdi perdenin taşıyamayacağı ağırlık olur mu? Olur. Ne yapar perdeyi? Yırtar deler geçer. Bu çöken yıldız o kadar ağırlaşıyor ki uzaya bile ağır geliyor. O perdeyi yırtıp kara delik diye bildiğimiz çekim gücü çok yüksek o alanı oluşturuyor. Bu şekilde bekledikleri bir yıldız var. Betelgeuse yıldız diye geçiyor. 500 ışık yılı uzakta bizden, oldukça uzak oluyor. Bunun da süpernova olması bekleniyor. Yani enerjisini artık sönmeye gelecek kadar dağıtacağı noktası. Ve bunun da kara deliğe dönüşeceği tahmin ediliyor. Evet. Neden anlattım bunu? Başta hayat vermek perdesizdir dedim. Şimdi diyorum ki bu hayat tesadüfi devam edemez. Bu kadar ince ayarların çalıştığı. O da bizim anlatımımız. Yani şurada bir alanın uzmanı olsa, mütehassıs biri olsa neler anlatır? Bu kadar ince detayların devam ettirdiği bir hayat tesadüfi olamaz. Mutlaka an ve an birinin nazarındayız, kontrolündeyiz, kudret elindeyiz. Şöyle baktığımızda nasıl bu kadar mahlukatı kontrol ediyor diye şaşırdığımız Allah bütün mahlukatı melekut cihetinden tutarak kontrol ediyor. Hayatın yaratılması ayrı bir şaşkınlık. Devam etmesi bambaşka bir şaşkınlık. Bu süpernovayı anlattım ya. Buna çok hayret verecek Kur'an'da bir mesele var. Ve enzelna hadid. Yani demiri biz indirdik diye geçiyor. Allah Allah biz demiri çıkarıyoruz. Yani demiri koyduk, çıkardık falan demek gerekiyor. Ama ayet ne diyor? İndirdik diyor. Nasıl oluyor biliyor musunuz? Daha Allah'ın sevgili misafirleri, insanlar dünyaya teşrif etmeden önce Big Bang'den sonra kainatın yaratılışında bu süpernova patlaması sonucu oluşan yıldızlar içinde demir elementini tutuyor ve bu yıldızlar dünyayı döverek o demirler dünyanın bünyesinde bulunuyor. Şimdi demir inmiş mi oldu? Biz çıkartmış mı olduk? İnmiş oldu. Ve enzelna hadid. Biz demiri
indirdik. Allah Allah. Hayret verici olaylar. Buyurun devam edelim. Anasırı camidenin zihayat maddelere inkılabı gibi. Anladınız değil mi? Cansızlar neye dönüştü? Canlıya. Hem bir cehli mutlak içinde Ne yaptıklarının farkındalar mı? muhit bir şuurun tezahüratı görünüyor. Zerrelerden yıldızlara kadar her şeyin harekatında nizamat-ı aleme ve mesahili hayata ve metalibi hikmete muvafık bir tarzda hareket etmeleri ve şuurkârane vaziyetleri gibi. Hayvanların göç ettiği zamana baktınız mı belgesellerde? Tam gittikleri yerde ne kurulmuş? Sofra kurulmuş. Tohumlar büyümüş, ağaçlar çiçek açmış, meyveleri vermiş. Yedikleri canlılar oraya gelmiş. Ne diye anlatıyoruz biliyor musunuz bunu? Doğa kendini tamir etti, çiçeklerini ikram etti. Akılsız, şuursuz. Acizlikten başka sermayesi olmayan, bitmiş, tükenmiş, sadece sebep hükmünde olan doğa tam misafirlerin geldiği esnada sofra kuracak. Bunu kim yapar biliyor musun? Hacı Urfalılar yapar. Misafirle sofrayı ancak Urfalılar denk getirir. Peki giren misafir nereden anlar? Yere bakıp sofraya bakıp mı anlar? Tavana bakıp çiğ köfteyi görüp anlar. Bu ne ister biliyor musun? Sadece şuur da istemez. Vicdan ister, merhamet ister. Bizim Antepli bir arkadaş var. Biz evine gidiyoruz, doyduğumuza inandıramıyoruz. Ya yiyin yiyin yiyin, yemediysen niye yaşayın, yemediysen niye yaşayın. Böyle gırtlağımızdan çıkıyor o yuvalama çorbası. İnandıramıyoruz doyduğumuzu adamı. Şimdi insan alemi nasıl bilir? Kendi gibi bilir. Bir gün bunlar filanca bir yere, yani kendi bölgeleri haricinde bir yere misafirliğe gidiyorlar. Bir iş ortakları varmış onlarla birlikte. Oturmuşlar koltuğa. Ev sahibi demiş ki, aç mısınız yemek yiyelim demiş. Şimdi insan birinci soruşta değil mi? Bizim adetimizdir. Ya estağfurullah zahmet etmeyin der. Bunlar da öyle demiş. Estağfurullah zahmet etmeyin. İyi demiş siz oturun biz yemek yiyip geliriz demiş. ya sofrada bunlar yemeği yiyor. Öbürleri de böyle kalmış. Sadece güzel yemek yapmak da yetmiyor. Onu ikram edecek yoğun bir şefkat, merhamet, kerem sahibi olmak şart. Bebek dünyaya gözünü açacak, annenin süt musluğu çalışacak. Hadi ya. Niye daha önce olmuyor? Süt musluğu içinde kebap olsa olmaz mı? Olmaz. Rahmet dediğin lanete dönüşür. Tam bu kasıtları milimi milimine biri denk getirecek ve merhametli olmayacak. İkram sahibi olmayacak. Doğa kendini tamir edecek öyle mi? Akılsız, şuursuz. Az önce bahsettiğimiz maddelerden oluşmuş doğa. Böyle davranıyoruz ha. Dışarıda tabiatana demiyoruz. Ama karpuz almaya gidiyorsun diyor ki ben buna efsane gübre kullandım o yüzden lezzetli diyor. Kimden bildi lezzeti? Çok başka versiyonlarında delaletteyiz ha. Bu karpuz diyor bizim yaylaya has diyor. Şöyle ettim böyle ettim diyor. Bu diyor domatesi bilemezsin diyor. Bunun kokusunu bu gübreyi verdim de bu koku çıktı diyor. Gübrede olmayan koku o domateste nasıl çıkıyor? Farkında mısınız? Başka versiyonlarına dönüşüyoruz. Şimdi o yemek programları başladı. Onları izleyin. En iyi aşçı benim, etim özel, sütüm özel. Haşa biz yarattık sanki. Allah Allah. Mülkiyetinde nasıl boğuluyoruz? Her şeyin ama her şeyin. Melekutun Allah'ın elinde olduğunu hiç mi göremiyoruz? Buyurun devam edelim. İşte bu acz içindeki kudret ve zaaf içindeki kuvvet ve fakr içindeki servet ve gına ve cumut ve cehil içindeki hayat ve şuur, bil vedahe ve biz zarure, bir kadir mutlak Allah Allah. Bak. Kim veriyormuş? Bu ikramları kim yapıyormuş? Evet. ve kaviyi mutlak Ne yapıyoruz? Allah Azze ve Celle'yi tanıyoruz isimleriyle. Evet. ve ganiyi mutlak Allah Allah. ve alimi mutlak ve hayyu kayyum bir zatın vücubu vücuduna ve vahdetine karşı her taraftan pencereler açar. Şu bahsettiğim olaylar varsa bu olayları yaratan merhametli, şefkatli, sonsuz ilim sahibi tek bir Allah olmak zorunda. İş o hayatı yaratmakla da bitiyor mu? Yaratması mı daha şaşkınlık verici, devam ettirmesi mi? Muallak değil mi? Şu nizama, şu intizama, şu merhamete bak. Şu merhamete bak. Allah Allah. Evet. Heyeti mecmuasıyla büyük bir mikyasta bir cadde-i nuraniyeyi gösterir. Cümleye dikkat. İşte ey tabiat bataklığına düşen gafil. Sadece tabiat anayı diyenleri düşünmeyin. Sebeplerden bunları bilen herkesi düşünün. Bir şey lazım dayımı ararım. Bir şey lazım köyüme giderim. Ağacı sallarım şöyle ederim. Sebeplerde boğulan herkes için. Evet. Eğer tabiatı bırakıp kudret-i ilahiyeyi tanımazsan her bir şeye, hatta her bir zerreye hadsiz bir kuvvet ve kudret
ve nihayetsiz bir hikmet ve maharet, belki ekser eşyayı görecek, bilecek, idare edecek bir iktidar her şeyde bulunduğunu kabul etmek lazım gelir. Şu kainatın nizamına ve dengesine bakın. Bir ara bir ürün almıştım yiyip içmek için. Üründe şöyle bir şey yazıyordu. Bu üründeki meyve suyu doğal meyve ağaçlarının, o ağaçlara kucak açan toprağın, su veren yağmurun ve onlara yaşam veren güneşin sayesinde üretildi. Merhum Sungur abi diyor ya, bak hiç Allah dedi mi diyor ya. Doğa ona hak ettiği saygıyı göstermenin, emek harcamanın ve onu sabırla beklemenin karşılığını bize birbirinden güzel, birbirinden olgun, birbirinden tatlı meyvelerini sunarak verdi. Lezzetinin kaynağı olan doğaya sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Böyle deyince olayın bütün muazzamlığı ve mucizeliği gidiyor değil mi? Yani şöyle bir ağaca teşekkür eden bir adam niye secde etsin ki? Ama bunlara hayret eden, bu kudret karşısında ona sığınmak, her halim senin elindeyse Allah'ım ben sadece sana sığınırım demek ve bunu secde ona ilan etmek için canını dişine takar ya. Gecelerini böler, sabahları yatağı yorganı atar üstünden, paramparça eder kendisini. Ağaca teşekkür edince işin heyecanı kalmıyor değil mi? Teşekkür edecek, şükredecek, secde edecek bir yer anlamını yitiriyor. Allah. Doğa bize nimetlerini armağan etti, doğa bize sinirlendi. Sanki doğa dediğin koltukta oturan büyük bir güç. Doğa dediğin ne biliyor musun? Saman, ot, güneş, bulut. Bu sebeplerin hangisinde külli bir şuur var? Hangisinde sana verecek hayat var? Hangisinde ikram edecek merhamet var? Mümkün değil. Mülk cihetinde takıldığında göz bunları görüyor. Melekut cihetinde aklınla gittiğinde ise bunların arkasındaki Sani Zülcelal'e secde edip, sahabe gibi yolunda gidip teşekkürlerini sunabilmek için canını dişine takıyorsun. Demek sahabenin anladığı bir derin sır da bu. Bu dersler ne dersi biliyor musunuz? Mekke döneminin dersleri. Ayet inmiyor mu? Deveye bakmazlar mı iş nasıl yaratılmış? Biz de onun emsalini yaptık. Uyustu yıldızına baktık. Galaksilere, gezegenlere baktık. İnanın Mekke dönemi gibi modern cahiliye yaşıyoruz ki şu iman derslerinden başka bir şey bizi sahabe gibi harekete geçirmeyecek. Ve Allah muhafaza hesabını veremeyeceğimiz bir hayatı sıcak yatak döşeklerinde sonlandıracağız. O yüzden bu derslere çok ihtiyaç var. İlim ne içindir? Amel etmek için. Bu iman ilmi kalbe girip sahabe gibi yerinde duramamak içindir. Masada birbirimizi okuyup hava atmak için değildir. Allah öyle nurdan adamlar nasip etsin. Allah öyle yâr-ı sadıklar nasip etsin. Allah öyle kalbine mızrak saplanmış gibi başkalarının imanı için dertlenen, gecelerini bölen, tenhada yürürken gözyaşı döken o mert insanları nasip etsin. Evden dükkana, dükkandan eve bir ölümlü hayatı bizlere nasip etmesin inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davana enelhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat. Nasıl ders? Acayip ders değil mi? Baba sen burada dersleri alınca gidip amcana anlatıyorsun ya, bunu nasıl anlatacaksın? Bayağı not aldım. Öyle mi? Aldın mı bayağı not? Bayağı not aldım, inşallah anlatabilirim. Ay maşallah. Serhat senin Türkçe yetmez, Kürtçe anlatman gerekecek. Ya da in English. Yes sir. Destan Rusça. Nerede o destan? Ya. Destan bir Rusça anlatmayı dener misin bize? Derste aklında kalan bir yeri. Yani Rus biri bulunması gerekiyor karşımda. Ya farz et ki öyleyiz yani, buyur. Özbekçe anlat, tamam Özbekçe anlat, buyur. Niye mesela? Neyi anladıysan onu. Allah kainatta şu derecede yarattı ki biz onu idrak edip bunga şükür etmemiz gerek. Yazın gideceğiz nasipse Buhara'ya, Semerkant'a, şu Özbekçeyi görelim artık. İnşallah da seninle gidemem dersen Özbekçe bilmiyorsun. Ben 3 yıldır buradayım ya, o yüzden. Allah razı olsun. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan
Senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.